İhtizar. Eylül akşamının son ışıkları, Beyoğlu'nun dar sokaklarında sönüyordu. Kemal Bey, Pera Palas'ın mermer merdivenlerinden inerken ceketinin yakasını düzeltti. 35 yaşında, vaktiyle parlak bir gelecek vaat eden bu genç adam, artık sadece geçmişin gölgesiyle yaşıyordu. İstanbul'un en seçkin ailelerinden birinin tek erkek çocuğuydu. Babası Rıfat Paşa, sarayda nüfuzlu bir devlet adamıydı. Annesi Cavidan Hanım ise İstanbul sosyetesinin en ince zevk sahibi kadınlarındandı. Kemal, Sorbonne'da hukuk okumuş, Paris'in salonlarında yetiştirildikten sonra İstanbul'a döndüğünde herkes ondan büyük işler bekliyordu. Ama hayat, beklendiği gibi akmadı. Kemal'in yolu, bir bahar akşamı Maçka'daki bir baloda Leyla Hanım'la kesişmişti. 19 yaşındaki bu genç kız, güzelliğinden çok zekasıyla dikkat çekiyordu. Koyu ela gözleri, her baktığında sanki insanın ruhunu okuyordu. Fransızca ve İngilizce konuşuyor, piyano çalıyor, şiir yazıyordu. Ama en önemlisi, Kemal'e ilk kez hayatın anlamını sorgulatmıştı. "Siz nasıl bir insansınız, Kemal Bey?" demişti ona ilk karşılaştıklarında. "Gözlerinizde büyük bir hüzün var, sanki kaybolmuş bir şey arıyorsunuz." Bu sözler Kemal'in kalbine bir hançer gibi saplanmıştı. Çünkü doğruydu. Tüm eğitimine, zenginliğine, toplumsal konumuna rağmen içinde derin bir boşluk hissediyordu. Paris'te tanıştığı varoluşçu filozofların sözleri zihninde yankılanıyordu, "İnsan mahkumdur özgür olmaya." Leyla ile olan aşkları, İstanbul'un muhafazakar toplumunda bir skandal yaratmıştı. Çünkü Leyla, sıradan bir memur ailesinin kızıydı. Babası Hulusi Efendi, Evkaf nezaretinde küçük bir memurdu. Kemal'in ailesi bu birlikteliğe şiddetle karşı çıkmıştı. "Oğlum," demişti Rıfat Paşa bir akşam, "sen bu ailenin namuslusun. Böyle bir izdivaç, sülalemizdeki lekeyi asla silemez. O kız ne kadar zeki olursa olsun, bizim sınıfımızdan değil." Kemal o gece babasına ilk kez karşı çıkmıştı, "Sınıf mı? Baba, siz Paris'te okuduğum kitapları bilseydiniz, bu sınıf dediğiniz şeyin ne kadar çürük temellere dayandığını anlardınız. İnsan sevdiğini seçmekte özgür olmalı." Ama özgürlük, Kemal için sadece bir kavramdı. Gerçekte, ailesinin baskısı, toplumun yargısı ve kendi zaafları onu kuşatmıştı. Leyla'ya olan aşkı büyüdükçe, bu aşkı yaşayamayacağının farkına varması da derinleşiyordu. İşte bu çelişki, onu içkiye, kumara, gecelerin karanlığına itti. Pera'nın meşhur meyhanelerinde sabahlıyordu artık. Beyoğlu'nun şüpheli hanlarında kumar oynuyor, her gece biraz daha çok kaybediyordu. Sadece parasını değil, kendisini de. Leyla, Kemal'in bu çöküşünü çaresizce izliyordu. Ona mektuplar yazıyor, görüşmek için yalvarıyordu ama Kemal kaçıyordu ondan. Çünkü Leyla'nın gözlerinde gördüğü hayal kırıklığına dayanamıyordu. Bir Kasım gecesi, Kemal Beyoğlu'ndaki bir meyhanede yalnız oturuyordu. Karşısındaki masada, eski okul arkadaşı Refik Bey'i gördü. Refik, Kemal gibi Paris'te okumuştu ama onun aksine hayata tutunmayı başarmıştı. Evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, Harbiye nezaretinde iyi bir konuma gelmişti. "Kemal," dedi Refik yaklaşarak. "Seni görmek ne güzel, ama halin ne olmuş böyle?" Kemal başını kaldırdı. Gözleri kızarmıştı, sakallı büyümüştü. "Refik, sen de mi beni yargılamaya geldin?" "Hayır dostum, sadece merak ediyorum. Neler oluyor sana? Herkes senin için endişeli." Kemal acı acı güldü. "Endişe mi? Kimse endişeli değil Refik. Sadece dedikodu malzemesi arıyorlar. İşte Rıfat Paşa'nın oğlu, şöhretli Kemal Bey, nasıl da düştü, diyorlar." Refik oturdu karşısına. "Leyla Hanım'dan bahsediyorsun değil mi? Hala onu seviyorsun." Kemal sustu. Uzun bir sessizlikten sonra fısıldadı, "Sevmek yetmiyor Refik. Bu dünyada sevmek, en acı verici şey. Çünkü sevdiğin şeye sahip olamıyorsun. Ya toplum engelliyor, ya ailen, ya da senin kendi zavallı benliğin." Aradan aylar geçti. Kemal'in durumu giderek kötüleşiyordu. Borçları birikmiş, birçok alacaklısı peşine düşmüştü. Babası Rıfat Paşa, oğlunun bu halinden dolayı büyük bir utanç duyuyor ama yardım etmeyi de reddediyordu. "Kendi düşüşünün bedelini kendisi ödemeli," diyordu. Bir Mart sabahı, Kemal konağın bahçesinde yürürken Leyla'dan bir mektup aldı. Titreyen elleriyle açtı. "Sevgili Kemal, bu son mektubum sana. Artık dayanamıyorum bu acıya.
Seni seviyor, ama bu sevginin bizi ikimizi de yok ettiğini görüyorum. Sen kendini yok ediyorsun, ben ise her gün biraz daha soluyorum. Ailem, beni Bursa'ya, dayımın yanına göndermeye karar verdi. Belki orada, senin hatırandan kurtulabilirim. Belki zaman, bu yarayı iyileştirir. Sana bir şey söyleyeceğim Kemal, hayat, bizim sandığımızdan daha değerli. Sen felsefi kitaplardan bahsediyorsun, varoluştan, absürtlükten, hiçlikten. Ama ben sana şunu söyleyeyim, en büyük absürtlük, yaşarken yaşamayı reddetmektir. Beni affet ve kendini affet. Elveda Kemal. Leyla. Mektup Kemal'in elinden düştü. Dizlerinin üzerine çöktü bahçenin ortasında. Gözyaşları gelmiyordu çünkü içinde ağlayacak bir şey kalmamıştı. Sadece derin, karanlık bir boşluk vardı. O gece, Kemal babasının çalışma odasına girdi. Rıfat Paşa, masasında evrak okuyordu. Oğlunu görünce gözlüklerini çıkardı. "Ne istiyorsun?" dedi soğuk bir sesle. Kemal yavaşça yaklaştı. "Baba, ben size bir şey sormak istiyorum. Siz hiç sevdiniz mi annemi?" Rıfat Paşa şaşkınlıkla baktı. "Ne gibi saçma sorular bunlar? Cevap verin lütfen. Hiç sevdiniz mi onu? Gerçekten sevdiniz mi, yoksa sadece uygun bir evlilik miydi?" Paşa uzun uzun baktı oğluna. Sonra gözlerini kaçırdı. "Evlilik, sevgiden ibaret değildir Kemal. Sorumluluk, görev, aile. Bunlar da önemlidir. Demek ki sevmediniz," dedi Kemal acıyla. "İşte bu yüzden ben de böyle oldum. Çünkü sevmenin ne demek olduğunu size soramadım. Sizden öğrenemedim." O geceden sonra Kemal, garip bir karara vardı. Yaşayacaktı, ama eskisi gibi değil. Toplumun, ailesinin, geleneklerin dışında bir yaşam kuracaktı. Konaktan ayrıldı. Küçük bir daireye taşındı Cihangir'e. Borçlarını ödemek için mücevherlerini, saatlerini, değerli eşyalarını sattı. Bir gazete bürosunda küçük bir iş buldu. Yazı yazıyor, çeviri yapıyor, geçimini zorlukla sağlıyordu. Ama garip bir şekilde, bu yoksulluk ona bir özgürlük hissi vermişti. Artık kimseye hesap vermiyordu. Sabahları erkenden kalkıyor, Galata Köprüsü'nden Eminönü'ne yürüyor, çay simit alıp Süleymaniye'ye çıkıyordu. Oradan İstanbul'u seyrediyor, hayatın akışını izliyordu. Bir gün, bir kitapçının önünden geçerken Dostoyevski'nin, Suç ve Ceza, romanını gördü. Aldı ve okudu. Raskolnikov'un çöküşünde kendini buldu. Ama sonunda anladı, insan ne kadar düşerse düşsün, kalkma iradesi varsa, yeniden hayata tutunabilir. Bir yıl sonra, Kemal'in hayatında küçük ama anlamlı değişiklikler olmuştu. Gazete bürosundaki işinde başarılı olmuş, sosyal meseleler üzerine yazdığı makaleler ilgi çekmişti. İnsanlarla, özellikle alt sınıftan insanlarla kurduğu samimi ilişkiler, ona yeni bir perspektif kazandırmıştı. 1 Haziran günü, Gülhane Parkı'nda yürürken karşısına çıkan kadını ilk başta tanıyamadı. Sonra kalbi durdu. Leyla'ydı. Ama başka bir Leyla. Daha olgun, daha dingin. Yanında 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. "Kemal Bey," dedi Leyla sakin bir sesle. "Leyla Hanım, siz..." "Evlendim," dedi Leyla. "Bursa'da bir öğretmenle. İyi bir insan. Beni anlayan, seven birisi." Kemal yutkundu. "Mutlu musunuz?" Leyla düşündü. "Mutluluk büyük bir kelime. Ama huzurluyum. Kızımla, eşimle bir hayat kurduk. Basit ama dürüst bir hayat." Kemal çocuğa baktı. "Çok güzel. Adı ne?" "Ayşe." Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Leyla ekledi, "Sizin hallerinizi duydum. Zorlu bir yol seçmişsiniz." "Tek yoldu," dedi Kemal. "Sizin o mektubunuzdan sonra anladım. Yaşarken yaşamayı reddetmenin ne kadar saçma olduğunu." Leyla gülümsedi. "O halde ikimiz de bir şeyler öğrenmişiz." Vedalaştılar. Kemal onları izlerken, kalbinde garip bir hafiflik hissetti. Acı hala vardı, ama artık yok edici değildi. Bir hatıraydı sadece, geçmişin bir parçası. Akşam olduğunda Kemal, Cihangir'deki dairesine döndü. Pencereden İstanbul'u seyretti. Boğazın üzerinde gün batıyordu. Kızıl, turuncu, mor renkler birbirine karışıyordu. Masasına oturdu ve yazmaya başladı. Hayatını, çöküşünü, yeniden doğuşunu anlatacağı bir öykü olacaktı bu. Belki bir gün, kendisi gibi karanlıkta kaybolanlar için bir ışık olurdu. "İnsan," diye yazdı, "ne kadar düşerse düşsün, içinde bir kıvılcım kaldığı sürece yeniden ayağa kalkabilir. Önemli olan, o kıvılcıma inanmak ve beslemeye devam etmektir."
Sabaha kadar yazdı. Ve ilk kez yıllardır, içinde gerçek bir amaç hissi vardı. Hayat, belki de yeni başlıyordu. İlkbahar yağmurları İstanbul'u yıkarken, Kemal'in yazıları gazetede dikkat çekmeye başlamıştı. Özellikle, Kayıp Nesil başlıklı makaleler dizisi, şehrin aydın çevrelerinde tartışma yaratmıştı. Batı'da eğitim görmüş ama kendi toplumunda yabancılaşmış gençlerden bahsediyordu bu yazılarda. Kendi hikayesini değil ama benzer acıları yaşayan bir kuşağın sesini dile getiriyordu. Bir sabah, gazete bürosuna beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Yaşlı ama dik duruşlu bir kadın. Yüzündeki kırışıklıklar hayatın tüm zorlukların haritası gibiydi. "Kemal Bey'i görmek istiyorum," dedi kapıdaki görevliye. Kemal kadını görünce şaşırdı. Annesi Cavidan Hanım'dı. 2 yıldır ilk kez görüşüyorlardı. Kemal ayağa kalktı, ne yapacağını bilemedi. Öpmek için eğildi ama annesi elini kaldırdı. "Konuşmalıyız," dedi Cavidan Hanım. "Burada değil. Seninle yürüyüş yapabilir miyiz?" Kadıköy vapuruna bindiler. Deniz hafif dalgalıydı. İskelelerde martılar çığlık atıyordu. Uzun süre sessiz kaldılar. Sonunda Cavidan Hanım konuştu. "Baban ölüyor Kemal." Kemal'in kalbi sıkıştı. "Ne? Akciğer hastalığı. Doktorlar fazla zamanı olmadığını söylüyorlar. Belki birkaç ay." Kemal boğaza baktı. Rıfat Paşa. Katı, soğuk ama sonuçta babası olan adam. İçinde karışık duygular kabarıyordu. Öfke, acı, pişmanlık, belki biraz da sevgi. "Seni görmek istiyor," dedi annesi. "Her gün senin adını anıyor." "Kemal nerede? Kemal iyi mi?" diye soruyor. "Ama o beni kovdu anne. Artık benim oğlum değilsin," dedi. "Hatırlamıyor musunuz?" Cavidan Hanım oğlunun yüzüne baktı. Gözlerinde yaşlar vardı. "Hatırlıyorum. Ama bilmediğin bir şey var Kemal. Baban, senin makalelerini okuyor. Her gün gazeteyi getirtip saklıyor. Gece yarısı kütüphanesinde oturup senin yazdıklarını tekrar tekrar okuyor." Bu söz Kemal'i derinden sarstı. Neden hiç haber göndermedi o zaman? "Gurur evladım. Bizim neslin en büyük hastalığı. Baban seni seviyor ama sevgisini göstermeyi bilmiyor." Anneni sorduğunda da aslında bu soruyu sormuştun. Evet, baban anneni sevdi. Ama o sevgiyi göstermesini bilen bir nesil değildik biz. O akşam, Kemal uzun bir yürüyüş yaptı. Galata Kulesi'ne kadar çıktı. Şehir ayaklarının altında uzanıyordu. Işıklar teker teker yanıyordu. Hayat devam ediyordu. Babasını görmeli miydi? 2 yıldır içindeki öfkeyle yaşamıştı. Ama şimdi, ölüm haberiyle birlikte, bu öfkenin ne kadar boş olduğunu anlıyordu. Hayat çok kısaydı öfke için. Ertesi sabah erkenden konağa gitti. Bahçe eskisi gibi bakımlıydı ama evde garip bir sessizlik vardı. Sanki ev bile efendisinin hastalığını hissediyordu. Hizmetçi Şaziye nine onu görünce gözyaşlarına boğuldu. "Kemal Bey'im, çok şükür geldiniz. Paşa Hazretleri çok hasta, çok hasta." Kemal merdivenleri çıkarak babasının odasına gitti. Kapıyı yavaşça itti. Rıfat Paşa yatağında oturuyordu, yastıklara yaslanmış. Eskiden gür olan bıyıkları beyazlamış, ince bir fiske kopacak kadar zayıflamıştı. Ama gözlerinde hala o eski direnç vardı. Kemal'i görünce dondu kaldı. Sonra yavaşça elini uzattı. "Kemal, oğlum, geldin." Kemal babasının yanına oturdu. Yaşlı adamın elini tuttu. Ne kadar da soğuktu bu eller. Bir zamanlar imparatorlukun işlerini yöneten, fermanlar imzalayan eller. "Baba," dedi Kemal boğuk bir sesle. "Sizi affetmem gerektiğini biliyorum. Ama siz de beni affedin. Size karşı çok asi davrandım." Rıfat Paşa başını salladı. "Hayır oğlum, sen haklıydın. Ben yanlış yolda zorladım seni. Kendi rüyalarımı senin omuzlarına yükledim. Ama sen başka bir rüya görüyordun." Öksürdü, acıyla yüzünü buruşturdu. Kemal su bardağını uzattı. Paşa birkaç yudum aldı. "Yazılarını okuyorum," dedi sonra. "Gurur duyuyorum. Sen, benim olmamı istediğim adam değil ama olman gereken adamsın. Bunu çok geç anladım." Kemal'in gözlerinden yaşlar süzüldü. "Baba, ben de sizi seviyorum. Bunu hiç söylemedim ama hep sevdim. Ben de seni oğlum. Sen ve annen. Hayatımdaki en kıymetli varlıklarsınız. Bunu da çok geç söylüyorum." O gün babasının başucunda saatlerce oturdu Kemal. Eski hatıraları anlattılar. Kemal çocukken bahçede uçurtma uçurduğu günleri, babasının onu ilk kez ata bindirdiği anı,
Sorbon'a giderken İstanbul'dan ayrılırken ikisinin de içlerini kemiren ayrılık acısını konuştular. Akşam olduğunda Rıfat Paşa yorulmuştu. Uyumadan önce Kemal'in elini sıktı, "Her gün gel oğlum. Artık çok az zamanımız var." Takip eden haftalarda Kemal, her gün babasını ziyaret etti. Gazete işlerini ayarladı, sabahları erkenden konağa gidiyor, öğleden sonra işe gidiyordu. Bu süreçte babası ve annesiyle kurduğu bu yeni ilişki, ona içsel bir huzur vermişti. Bir gün, Rıfat Paşa ciddi bir konuyu açtı, "Kemal, bana bir söz ver." "Buyurun baba. Hayatını boşa harcama. Senin gibi yetenekli bir genç, bu topluma çok şey kazandırabilir. Ben eski kuşaktanım, sizin nesilden değilim. Ama sen hem doğuyu hem batıyı tanıyorsun. Bu iki dünyayı birleştirmeyi başarabilirsin. Gazetede yazıyorum baba. Elimden geleni yapıyorum. Yeter mi? Yazı önemli ama eylem daha önemli. Düşün, hayal et ama sonra hayata geçir. Bir hayır cemiyeti kur, fakir çocuklar için bir okul aç, genç yazarlara destek ol. Ne yaparsan yap, ama bırakma bu toplumu, çünkü bu toplum senin gibi gençlere çok ihtiyaç duyuyor." Bu sözler Kemal'in zihninde yankılandı. Belki de babasının son vasiyeti olacaktı bunlar. Haziran başında, Rıfat Paşa son nefesini verdi. Sakin bir sabah vakti, bahçeden gelen kuş sesleri arasında gözlerini yumdu. Son sözleri basitti, "Allah'a emanet olun." Cenaze merasimi görkemli oldu. Eski devlet adamları, paşalar, büyükelçiler geldi. Ama Kemal için asıl anlamlı olan, babasının çalışma odasından çıkardıkları dosyalardı. Rıfat Paşa, son yılında bir vasiyet hazırlamıştı. Servetinin büyük bir kısmını, genç yeteneklerin desteklenmesi için bir eğitim vakfı kurulmasına bağışlamıştı. Ve bu vakfın yönetimini, oğlu Kemal'e emanet ediyordu. Kemal vasiyeti okurken tüyleri diken diken oldu. Babasının son sayfasına eklediği şahsi notu gördü. "Sevgili Kemal, bir baba olarak sana çok şey söyleyemedim. Ama belki bu son hediyem, sana söyleyemediklerimi anlatır. Sen, benim gururumsun. Her zaman öyleydin. Hayatını, sevdiğin yolda yaşa. Ama unutma, gerçek özgürlük sorumluluktan kaçmak değil, sorumluluğu seçme hakkına sahip olmaktır. Seni seven baban." Rıfat, yaz günleri geçtikten sonra Kemal, hayatının yeni bir dönemeçinde olduğunu fark etti. Artık ne eski Kemal'di ne de tamamen yeni biri. İkisinin senteziydi. Babasının vakfını kurmaya karar verdi. Yeni Nesil Vakfı, adını koydu. Amacı, yoksul ama yetenekli gençlere eğitim fırsatı sunmak, onların hem Türk kültürünü hem de çağdaş bilimleri öğrenmelerine yardımcı olmaktı. Refik Bey bu işte ona çok yardımcı oldu. Eski okul arkadaşları, dostlar, hatta bazı tanıdık aileler desteğini esirgemedi. Leyla'dan da beklenmedik bir mektup geldi. Bursa'dan yazıyordu. "Sevgili Kemal Bey, babanızın vefatını duydum. Başınız sağ olsun. Kendisini yakından tanımasam da, sizin üzerinizden değerli bir insan olduğunu anlamıştım. Vakıf haberini de duydum. Ne kadar güzel bir iş. Size ve bu yolda başarılar dilerim. Bir tavsiyem olacak, vakıfta kız çocuklarını da unutmayın. Bu ülkenin en büyük hazinesi, eğitilmeyi bekleyen yetenekli kızlarıdır. Saygılarımla, Leyla." Kemal mektubu okuyunca gülümsedi. Leyla'nın aklı hala keskin ve isabetliydi. Hemen vakfın tüzüğüne bir madde ekletti, "Vakıf, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm yetenekli gençlere hizmet eder." Sonbahar geldiğinde vakıf ilk öğrencilerini kabul etti. 15 genç, 15 farklı hikaye. Aralarında Anadolu'dan gelmiş köy çocukları, İstanbul'un kenar mahallelerinden gençler, yetimhanelerden çıkmış çocuklar vardı. Kemal onlarla tanışma toplantısında şunları söyledi. "Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Ama geleceği inşa etmek kolay değil. Önce kendinizi inşa etmelisiniz. Ben de sizin gibi gençtim, kayboldum, düştüm. Ama öğrendim ki, düşmek insanı öldürmez. Kalkmayı reddetmek öldürür. Size burada sadece kitap bilgisi vermeyeceğiz. Sizlere hayatı öğreteceğiz. Nasıl düşünüleceğini, nasıl sorgulanacağını, ama aynı zamanda nasıl ayakta durulacağını, nasıl mücadele edileceğini öğreteceğiz." Gençlerin gözlerindeki ışık, Kemal'e yıllardır unuttuğu bir duyguyu hatırlattı, umut. Kış yaklaşırken Kemal, Cihangir'deki dairesinde oturmuş, geceyi seyrediyordu. Elinde babasının eski defterlerinden biri vardı.
Rıfat Paşa'nın genç zamanlarından notlar, anılar, şiirler. Şaşırmıştı. Babası da bir zamanlar şiir mi yazıyormuş? Bu katı, disiplinli adam, gençliğinde duygusal bir ruhmuş. Bir sayfa dikkatini çekti. İnsan, toplumun aynasıdır. Ama toplum da insanın aynası. Birisi değişirse, diğeri de değişir. İşte bu yüzden, değişim hep bireyden başlamalı. Kemal bu satırları defalarca okudu. Belki de babası, yıllar önce Kemal'in şimdi anladığı dersi çoktan anlamıştı. Ama o neslin dili, o dersi yaşamaya değil, saklamaya yönelikti. Kalemi eline aldı ve yazmaya başladı. Yeni bir makale değil, bu sefer bir kitap olacaktı. Kayıp nesilden kurucu nesile, başlığını attı. Sabaha kadar yazdı. Kendi hikayesini, babasını, Leyla'yı, düşüşünü ve yükselişini anlattı. Ama hepsinden önemlisi, umut mesajını anlattı, hiçbir kayıp kesin değildir. Hiçbir düşüş sonsuz değildir. Bahar yeniden geldiğinde, Kemal'in kitabı yayımlandı. Aydın çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Bazıları onu eleştirdi, çok idealist, gerçeklikten uzak. Bazıları ise alkışladı, işte ülkenin ihtiyacı olan ses bu. Ama Kemal artık eleştirilere, alkışlara aldırış etmiyordu. Önemli olan, söylemek istediklerini söylemekti. Gerisi, zamanın işiydi. 1 Nisan günü, vakfın bahçesinde öğrencileriyle oturuyordu. Aralarında Zeynep adında 16 yaşında bir kız vardı. Sivas'tan gelmişti. Matematik dehasıydı ama ailesinin karşı çıkması yüzünden okuyamıyordu. Vakıf onu bulmuş ve İstanbul'a getirmişti. Kemal Bey, dedi Zeynep. Size bir şey sormak istiyorum. Siz nasıl bu kadar güçlü oldunuz? Herkes sizin çok zor günler geçirdiğinizi söylüyor. Kemal gülümsedi. Güçlü değilim Zeynep. Sadece öğrendim. Öğrendim ki, güç yenilmez olmak değil. Yenildikten sonra tekrar kalkmaktır. Peki, eğer ben başarısız olursam? Eğer hayal kırıklığı yaratırsam? O zaman başarısızlığından ders çıkarırsın. Bak, ben sana matematik değil, hayat dersi veriyorum, hayatta asıl başarısızlık, denemekten vazgeçmektir. Yıllar geçti. Yeni nesil vakfı, büyüdü, yüzlerce genci yetiştirdi. Kemal, 39 yaşına geldiğinde, vakfın bir onur gecesi düzenlendi. Eski öğrenciler, destekçiler, gazeteciler gelmişti. Konuşma sırası Kemal'e geldiğinde, sahneye çıktı. Salonun köşesinde, şık bir elbise içinde oturan bir kadın gördü. Leyla'ydı. Yıllar sonra yine karşılaşıyorlardı. Gözleri buğulandı ama konuşmaya başladı. Değerli dostlar, bu gece, sadece bir vakfın yıldönümünü kutlamıyoruz. Bir inancı kutluyoruz, insan değişebilir inancını. Toplum değişebilir inancını. Karanlıkta kaybolanların yeniden ışığa ulaşabileceği inancını. Ben, bir zamanlar kaybolmuş bir gençtim. Aşkı, toplumu, kendimi suçladım. Ama öğrendim ki, suçlamak değil, anlamak önemli. Ve anladıktan sonra, değiştirmek. Bu vakıf, babamın son hediyesidir bana. Ama aslında, hepimizin birbirine hediyesidir. Çünkü burada yetişen gençler, yarın bu ülkenin, bu toplumun umududur. Ve umut, ölmez. Karanlıkta bile, bir yerlerde bir kıvılcım yanar. İşte biz, o kıvılcımı körükleyenleriz. Alkışlar tüm salonu doldurdu. Kemal sahneden inerken, Leyla ile göz göze geldiler. İkisi de gülümsediler. Artık aşk yoktu aralarında, ama derin bir saygı ve anlayış vardı. Gece sona erdiğinde, Kemal konaktan çıktı. Boğaza baktı. Ay ışığı suyun üzerinde dans ediyordu. Rüzgar saçlarını okşadı. Baba, diye fısıldadı. Gördünüz mü? Başardık. Ve o gece, yıllardır ilk kez, içinde tam bir huzur hissederek uyudu. Hayat, gerçekten de yeni başlamıştı. Önemli olan, yaşamak değil, yaşamayı öğrenmektir. Ve bu öğrenme, ölene kadar sürer.